Yargının yeni bölümünde öyle olaylar yaşanacak ki heyecan seviyesi tavan yapacak. İlk olarak geçtiğimiz bölümün son sahnesiyle başlayalım. Sonrasında ise diğer bomba sürprizleri ve gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Evet, Metin Amir'in ölümünden sonra Ilgaz, Ceylin ve diğerleri yavaş yavaş normal hayata adapte olmaya başladılar. Mecburen işlerinin başına dönüp hayatlarını devam ettiriyorlar. Ancak bu noktada gündeme bomba gibi düşen Meltem dosyası işleri bir hayli karıştıracak. Bir taraftan Ilgaz ve Eren, diğer taraftan Yekta ve Ceylin Meltem'in babasını kimin öldürdüğünü bulmaya çalışıyor. Günün sonunda ise Ilgaz Ceylin'den şüphelenerek ona katilin kim olduğunu sordu. Ceylin, Meltem'in kendi babasını öldürdüğünü sanıyor. Hatta bu konuda Meltem'in destekçisi oldu. Geçtiğimiz bölümde Meltem'in alnındaki kurumuş kan izini silerek Meltem'i koruduğunu göstermiş oldu. Peki katil gerçekten Meltem mi? Bu konudaki en kuvvetli senaryo ihtimalim şu şekilde. Meltem'in babası zorla onu başkasına satarak adeta kan dondurdu. Durumlar böyle olunca Meltem direnmeye başladı ve babasının isteğini yerine getirmeyince ortalık karıştı. Kısa süreli arbede yaşandı. Meltem ve babası arasındaki kavga devam ederken Meltem'in küçük erkek kardeşi Atilla ablasını korumak için bıçağı alarak babasını öldürmüş olabilir. Eve gelen yabancı adam ise Meltem'in babasının öldüğünü görünce panik yapıp evden kaçmıştır. Kısacası cinayeti işleyen kişinin ablasını korumak isteyen Atilla olduğunu düşünüyorum. Hatta bu konuda geçtiğimiz bölümde iki ince detay verildi. Birincisi, Meltem'in küçük kardeşi Atilla Ilgaz'a ifade verirken babasının öldüğü gün banyo yaptığını söylemişti. Buradan da anlaşılıyor ki Meltem ve Atilla bu olayı birlikte gizlemek için plan yaptılar. İkincisi ise Eren'in Ilgaz'a olayla ilgili çocuk savcısı çağıralım mı demesi oldu. Muhtemelen yeni bölümde çocuk savcısı da devreye girecek. Peki bu dakikadan sonra neler olacak? Ilgaz ve Ceylin yine karşı karşıya mı gelecek? Diğer bomba sürprizler ne olacak? Şimdi gelelim bu konulara. Ilgaz ve Ceylin birbirlerini çok seven ancak bazı konularda zıt görüşler olan iki karakterimiz. Meltem dosyasında Ceylin sonuna kadar Meltem'i savunmaya devam edecek ve hatta gerçek katilin ortaya çıkmasını istemeyecek. Ilgaz ise mesleğinin gereğini yaparak olayla ilgili tüm gerçekleri ortaya sermek isteyecek. Bu konuda duygularıyla değil, mesleğinin gereklilikleriyle hareket etmek isteyecek. Bunun sonucunda ise Ilgaz-Ceylin ikilisini önceden de olduğu gibi yine karşı karşıya görebiliriz. Bakalım bu konuda iki taraftan biri kurallarının dışına çıkacak mı? Diğer yandan Ceylin, Yekta ile birlikte işinin başına döndü ve yeni bir dava aldılar. Yeni bölümde Yekta-Ceylin ikilisi hastaneye ve doktora karşı açtıkları bu davada büyük bir ilerleme kaydedecekler. Ceylin, doktorun uyguladığı yanlış teşhisle birlikte ortaya çıkan yan etkileri ve psikolog raporlarını büyük bir koz olarak kullanacak. Bu işin sonucunda ise davayı kazanacaklar ve imajları bir hayli güçlenecek. Bunların yanı sıra Kadir Adarlı ve Başsavcı Nadide diziden ayrılırken diziye yeni bir amir ve yeni bir başsavcı gelecek. Bu durum dengeleri değiştirecek. Şimdi gelelim diğer sürpriz gelişmelere. Çok yakında Yekta ve Laçin'in evlilik merasimini izlersek şaşırmayız. Bu konuda yeni sürprizler bizleri bekliyor olacak. Yekta Laçin'e evlilik teklifi ederek yeni bir sayfa açmak istedi. Laçin'den bu teklifi kabul etmesi bekleniyor. Diğer yandan Erguvan ailesi yeni evlerine taşındılar. Artık önceki lüks hayatları bitti. Bu durum en fazla Aylin ve Osman ilişkisini etkiledi. Aylin yeni duruma alışamadı ve Osman'la karşı karşıya geldiler. Bu ikili düştükleri yerden kalkmaya çalışacaklar ancak bu biraz zor olacak. Diğer taraftan Çınar ve Parla ilişkisi ise artık tamamen bitme noktasına geldi diyebiliriz. Uzun bir süre bir araya gelmeleri beklenmiyor. Bu süreçte Çınar herkesten ve her şeyden uzaklaşarak kendi iç dünyasıyla baş başa kalacak. Parla ise kendine özel bir odanın bile olmadığı bir evde yaşamak istemiyor. Bir ihtimal Özge ile birlikte ayrı bir eve çıkabilirler. Öte yandan Efe ise ilk denemede babasıyla yüzleşemedi. Ancak ikinci denemede sert bir yüzleşme yaşaması bekleniyor. Elbette bu süreçte Tuğçe, Efe'nin en büyük destekçisi olmaya devam edecek. Yeni videolar gelmeye devam edecek. Videolardan anında haberdar olmak için bildirimleri mutlaka açalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.